Tamam. Tebeşir var mı? Mustafa. Tebeşir bize bulur musun? Şimdi nereden başlayalım? Majör minör dizilerden o zaman kısa kısa bahsedeyim ben size. En azından onları tekrar etmiş olursunuz. Önce dizi kavramından başlayalım kısaca. Bunları kısaca anlatıp geçeceğiz. Dizi neydi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Bir sesten başlayıp o sesin oktavına kadar gidildiğinde bu bir dizi oluyor. Mesela R'den R'ye gittiğinizde R dizisi. Do'dan Do'ya giderseniz Do dizisi. Mi'den Mi'ye giderseniz Mi dizisi. Ancak Batı müziğinde dizi kavramı bu şekilde kullanılmıyor. Bu dizilerin üzerine belli kalıplar uygulayarak majör dizi ya da minör dizi olarak adlandırılıyor. Majör dizi dediğimiz mesela Do'dan başladık. Do'ya kadar diyelim ki yazdık. Evet. Bildiğiniz 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım. Bu bir kalıp. Majör kalıp dediğimiz kalıp. Ve siz bu kalıbı hangi diziye uygularsanız uygulayın, o dizinin majörünü elde edersiniz. Yani o diziyi majör dizi yaparsınız. Burada işin içine tabi biraz sonra değiştirici işaretler girecek. Mesela bunlardan bir tanesi diyez. Neydi diyez? Yarım ses Önüne geldiği notayı yarım ses tizleştirir. Bemol önüne geldiği notayı yarım ses pesleştirir. Yani kalınlaştırır. Natürel işaretimiz ya da bekar dediğimiz işaret var. Neydi? Arızalı ise ses. Diyez ya da bemol almış olan bir notayı doğal haline çevirir. Bunların dışında çift diyez diye bir değiştirici işaretimiz var. Evet, bu da önüne geldiği notayı bir tam ses tizleştiriyor. İşareti bu şekilde. Çift bemol dediğimiz işaret var. Önüne geldiği notayı bir tam ses kalınlaştırıyor, yani pesleştiriyor. Bunlar bizim değiştirici işaretlerimiz. Şimdi majör kalıptan bahsettik. Mesela Do dizisine bu majör kalıbı uyguladığımızda herhangi bir arıza çıkmıyor. Dolayısıyla Do majör dizisinde herhangi bir arıza yok demektir. Bunu başka bir diziye uygulayalım. Mesela R dizisine uygulayalım. R'den R'ye yazalım. Kalıbımızı yazıyoruz. 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım. Şimdi ne yapacağız? R dizisini Re majör dizisi haline getireceğiz. Bu demek ki Do dizisinden aklımızda kalması gereken aslında bir şey var. O da şu. Mi, fa ve si, do aralıkları yarım, diğer aralıklar tam aralık. Dikkat ederseniz piyanonun tuşlarında da zaten mesela yarım yarım gider perdeler. Do, re arasında bir siyah tuş vardır. Re, mi arasında bir siyah tuş vardır ama mi, fa arasında siyah tuş yoktur. Çünkü
Mi fa zaten yarımdır. Aynı şey si do için de geçerli. Bu aklımızda olacak. Ve yukarıdaki diziyi aşağıdaki kalıba göre şekillendireceğiz. Re mi arası normalde tamdır. Burada da tam yapmamız istenmiş. Mi fa arası normalde yarımdır. Ama eğer biz bunu majör dizi yapmak istiyorsak bunu tam aralığa çıkartmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? İki şekilde yapabiliriz. Ya mi'ye bemol koyup yarım ses mi'yi geriye iteceğiz. Mi bemol fa arasını tam ses yapacağız. Ya da fa'ya diyez koyup fa'yı yarım ses öteleyeceğiz. Mi fa diyez arasını tam ses yapacağız. Eğer mi'ye bemol koyarsak ve mi bemol fa arasını tam ses yaparsak bu sefer re mi bemol arası yarım ses kalmış oluyor. Hadi re'ye de bemol koyalım desek bu sefer dizi değişiyor. Yani re dizisi değil artık re bemol dizisi olmuş oluyor. Dolayısıyla bemol fikrinden vazgeçiyoruz. Diğer alternatifimiz olan fa'ya diyez işaretini yerleştiriyoruz. Batı müziği dizilerinde, majör dizilerde özellikle eğer dizi diyez alarak başlamışsa bundan sonra bemol gelme gibi bir olasılık yoktur. Bundan sonra hep diyez gidecektir. Şimdi mi fa diyez arasını tam ses oldu. Mi fa yarımdı, fa diyez yaptık, tam ses yaptık. Fa diyez sol arası yarım oldu. Değil mi? Fa sol tamdı. Fa'yı yarım ses ileri aldığımız için fa diyez sol arası yarım sese düştü. Burada da bir sıkıntımız yok. Sol la arası normalde tamdır. Burada da tam yapmamız istenmiş. La si arası normalde tamdır. Burada da tam yapmamız istenmiş. Si do arası normalde yarımdır. Ancak bize burada tam yapmamız istenmiş. Dolayısıyla zaten burada diyez koyduğumuz için artık bemolle ilgili bir şey düşünmüyoruz. Do'yu yarım ses ilerletiyoruz. Si, do diyez yaparak bu aralığı tam aralığa çıkartıyoruz. Bunu tam aralığa çıkarttığımızda yani do'yu yarım ses çizleştirip do diyez yaptığımızda bu sefer do diyez re arası yarım ses kalıyor. Ama burada da zaten yarım ses yapmamız istenmiş oluyor. Dolayısıyla re majör dizisini bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Yani buradan çıkartacağımız sonuç şu. Re majör dizisi iki tane arıza alır. Bunlar fa diyez ve do diyezdir. Yani siz eğer elinizde bir solfej kitabı veya bir çalışma kitabı varsa ve donanımda eğer fa diyez, do diyez arızaları varsa bileceksiniz ki bu parçanın tonu %50 re majör. Diğer %50 nedir? Si minör. Si minör yani re majörün ilgili minörü. Peki yeri gelmişken onu da hemen geçelim. İlgili minörü nasıl buluyorduk? 3 ses aşağı inip 1,5 ton aralığı buluyorduk hocam. Yani 3 ses majörden üç değil de ses aşağı, şöyle düşünelim. Küçük üçlü. Ha, küçük üçlü. Evet. İlk sesten veya son sesten aşağıya küçük üçlü inerek yani küçük üçlü dediğimizde zaten 1,5 aralığa denk düşer. İlgili minörünü bulabiliyoruz. Re sesinden 1,5 ses aşağıya indiğimizde Re'den do'ya inin bir tam ses, do'dan si'ye yarım ses demek ki si minör. Re majörün ilgili minörü. İlgili olmasının anlamı nedir peki? Yani ilgi nereden kaynaklanmaktadır? Şuradan kaynaklanmaktadır. Si minörde aynen re majörün arızalarını alır. İlgi buradan kaynaklanmaktadır. Bu majör kalıpla ilgili evde çalışma yapabilirsiniz. Mesela mi dizisini yapıp mi majör, fa dizisini yapıp fa majör, sol dizisini yapıp sol majör, la majör, si majör, si bemol majör gibi mesela si bemolden si bemole kadar yazıp 2 tam bir yarım, 3 tam bir yarım kalıbını altına yazıp o kalıba göre yukarıya uygularsanız si bemol majörü elde edersiniz. Bunları yazıp uygulamak size kalıyor. İlgili minörü nasıl bulduğumuzu söyledik. Şimdi mesela re majörün ilgili minörü dedik si minör. Si minörden
yola çıkalım. Neydi arızalarımız? Do diyez, Fa diyez ve do diyez. Şimdi minörleri, hemen minör konusuna geçtik. Minörleri 3'e ayırıyoruz. Ve minörlerde tabi belli kalıplar vardır. O 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım gibi kalıplar vardır ama kalıp üzerinden düşünmeyeceğiz minörleri. Daha kolay bir yöntemi var. Minörleri 3'e ayırıyoruz dedik. Bunlar bir eolik minör, yani doğal minör dediğimiz minörler. 2 armonik minör, 3 melodik minör. Eolik minör dediğimiz minör, doğal minör dediğimiz minördür. Ve şu anda gördüğünüz si minör dizisi eolik haldedir. Yani doğal halindedir. Dikkat ederseniz bazı arkadaşlar şeyi karıştırıyor. Doğal halde olsa fa diyez do diyezin ne işi var falan diyor. Halbuki o doğalında zaten fa diyez do diyez vardır. Kalıba göre oturuyor tam yani. Minör kalıbına göre tam oturduğu için doğal olabiliyor yani. Hayır, şöyle düşünün. Kalıp olarak değil de gene şöyle düşünebilirsiniz. Re majör, re majörün doğal olarak aldığı arızalar nedir? Fa diyez, do diyez. Dolayısıyla bunun ilgili minörü olan si minöründe doğal halinin aldığı arızalar yine fa diyez, do diyezdir. Doğal halidir o. Kalıp olarak da tabii düşünebilirsiniz ama öteki türlüsü daha kafanızı az yorar. Buraya eolik diye yazalım. Şuraya yazalım. Şimdi fa diyez, do diyezi hemen yerleştiriyoruz zaten hepsinde. Doğal halinde olduğu için onları hemen yerleştiriyoruz. Şimdi dikkat ettiyseniz eolik ve armonik minörü sadece çıkıcı hallerini yazdık. Çünkü eolik ve armonik minörde çıkıcı haliyle minörün inici hali arasında bir fark yoktur. Nasıl çıkıyorsa aynen aldığı arızalarla geri iner. Melodik minörde hem çıkıcı hem inici olarak yazdık. Çünkü melodik minörde çıkıcı hali farklı, inici hali farklı olduğu için. Onlara da bakacağız. Şimdi harmonik minör. Harmonik minörde ne yapıyorduk? 7. ses. 7. sesi, dizinin 7. sesini yarım ses tizleştiriyorduk. 7. sesimiz neresi? Burada. La diyez olacak. La'ya geliyor. Evet. La diyez yapıyoruz. Bu kadar. Burada herhangi bir kalıp düşünmenize falan gerek yok. 7. sesi tizleştiriyoruz. Yarım ses tizleştiriyoruz. Peki melodik minörde ne yapıyorduk? 6 7 çizdik. Altıyı Çıkarken 6 ve 7'yi tizleştiriyoruz. Yani La. Sol diyez. sol diyez, la diyez alıyor. Natural iniyor. Evet, şuradaki fa diyez, do diyezi de yazalım. Ve bu sol diyez, la diyez yani dizinin 6 ve 7. sesi inerken, inici haldeyken natürelleşiyor. Yani doğal hallerine geri dönüyorlar. Bu bütün minör dizilerde aynıdır. Şimdi az önce majör dizilerle ilgili hani evde örnek yapın demiştik ya, işte re majörü, mi majörü, fa majörü, sol majör, la majör, si majör, si bemol majör falan gibi, mi bemol majör, bunları yapın. Bunları yaptıktan sonra da bu yaptığınız majör dizilerin ilgili minörlerini bulup o ilgili minörlerin bu 3 halini de hemen altlarına yazabilirsiniz. Bununla ilgili çalışma yapmak istiyorsanız.
Anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Peki. Şimdi gelelim daha önceki haftalarda işlediğimiz derslerden bir tanesi, yani bizim armoni dersine ilk başlangıç yaptığımız konulardan bir tanesi. Şimdi do majör dizisini yazdık. Şimdi daha önce şundan bahsettik mi size bilmiyorum ama bizim yatay armoni dediğimiz armoni vardır. İşte bir de dikey armoni dediğimiz armoni vardır. Yatay armoni ile ilgili bir çalışma yapmadık. Siz de 4. sınıfta yapacağız. İşte yapabilirsek kontrpuan gibi. Yani ders olarak yok ama ders içinde kontrpuanla ilgili bir takım çalışmalar yapacağız. Ama şu an yapacağımız bizim dikey armoni. Yani sesleri üst üste bindirerek yapacağımız çalışmalar. Tahtaya yazdığımız do dizisi, do majör dizisi. Do majör dizisi üzerinde şimdi efendim? Eksik var. Nerede? Do en başta olduğu için yazmadım. Yani onun üzerine akor kuracağız. Zaten öteki tarafta da aynı akor kuracağımız için gerek yok. Ton olarak şu an do majör tonundayız. Değil mi? Herhangi bir arızamız yok. Peki. Şimdi dizinin bu sesleri üzerine akorlarını kuracağız. Her sesin üzerine kendi akorunu kuracağız. Her sesin üzerine kendi akorunu kurarken neyi düşüneceğiz? Do majör tonunda olduğumuzu bir kere düşüneceğiz. Buna göre kuracağız. Akoru nasıl kuruyorduk? Onu da kısaca hemen hatırlayalım. Dizinin 1, 3 ve 5. seslerini kullanarak, üst üste yazarak akorumuzu kurabiliyoruz. Mesela do'nun üzerine akorumuzu kuralım. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Re'nin üzerine kuralım. Fa, la. Mi, Sol, si. La, la, do. sol, Si, la. si, re, la, do, mi, Si, re, fa. si, re, fa. Peki. Mesela burada re, fa, la demişiz. Niye re, fa, la ya da re, fa diyez, la niye değil? Do majör tonu olduğumuz için. Değil mi? Şu an do majör tonundayız. Dolayısıyla do majör dizisi içinde fa diyez gibi bir arıza yok. Dolayısıyla biz de bunların hepsini ona göre yaptık. Ve dizinin bütün seslerini, üzerine akorunu kurduğumuz bütün sesleri rakamlandırıyoruz ve bunlara derece diyoruz zaten. 1. derece, 2. derece, 3, 4, 5, 6 ve 7. derecelerimiz. Şimdi derecelerin yani akorların karakterlerine bakalım. Do, mi, sol. Majör bir dizidir değil mi? Bu arada tabii şunu da hemen kısaca bahsedeyim size. Akorlarınızı kurarken mesela ilk sesinizin yani kök sesinizin üzerine eğer büyük üçlü kurarsanız ve arkasından gelen diğer nota küçük üçlü ise bu majör bir akordur. Eğer birinci sesinizin üzerine küçük üçlü kurup onun üzerine büyük üçlü kurarsanız bu minör bir akordur.
Eğer bir büyük üçlü mi, sol bemol. Ne oluyor şimdi? Küçük üçlü olacak ama. Büyük ikili olur. Büyük ikili olmaz mı? Hayır, ikili olmaz. Çünkü mi, fa, sol. Ama Sol sol değil. bemol. Sol bemol. Sol bemol değil mi? Olsun. Bir kere de üç sesten bahsediyoruz. Ha. Ha. Üç sesten bahsediyoruz. Pardon, zaten bu değildi. Mevzumuz şuydu aslında. Buyurun. Gel. Hocam, Hı. Hasan, sınıf telefonla alakalı da benim çalışmam var, onu verecektim. Yok. Hasan Hasan dersi. Dersi alıyoruz normalde. Hasan? Varsa Hasan. Yok. Yok mu? Mi bemol, sol bemol. Nasıl bir aralıktır? Şöyle hesaplıyorum. Mi bemol, fa 1, değil mi? Fa, sol bemol yarım. Bölü 2. 1,5. Ses. 1,5 aralık var aralarında. 1,5 aralık olduğunda neye denk geliyordu? Küçük üçlüye denk geliyordu, değil mi? Bir küçük üçlü, onun üzerine bir küçük üçlü daha kurarsanız ne oluyor? Eksi 5. Bir büyük üçlü ve üzerine bir büyük üçlü daha kurduğumuzda bu da artık beşli oluyor. Buradan tabii mesela işte kendinize göre belli çıkarımlar yapabilirsiniz. İşte küçük üçlü dediğimiz şey 1,5 aralık, büyük üçlü dediğimiz 2 tam aralık falan gibi şeyleri kendi kendinize çıkarabilirsiniz. Sileyim mi burayı? Kalsın şimdilik. Şimdi do, mi, sol, do majör dedik. Ve majör. Re, fa, la. Re, fa, Küçük üçlü. Pardon. re, mi, fa. 1,5 aralık var değil mi? Küçük üçlü. Demek ki minör. Mi, sol, si. Mi, fa, yarım, fa, sol. Tam 1,5. Gene minör. Fa, la, do. Majör. Sol, si, re. La, do, mi. Si, re, fa. Eksik beşli. Değil mi? Küçük üç, küçük üç. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu tablo sizin için en önemli tablolardan bir tanesi. Bu şu anlama geliyor. Bu bakmayın sadece do majör dizisinde yaptığımıza. Bunu hangi diziye, hangi majör diziye uygularsanız uygulayın. Re majör dizisinde de böyledir. Mi majörde, mi bemol majör, fa diyez majör hepsinde böyledir. Eğer birinci dereceniz majörse, tonunuz majör oluyor zaten. 4 ve 5 majördür.
3 ve 6. Dereceleriniz minördür. 7. derecenizde eksik 5'lidir. Bütün majörler için geçerli bu. Hangi majör tonda olursanız olun, 1. dereceniz majörse 4 ve 5 de majördür. 2, 3 minör, 6 minör, 7 eksik 5'li. Bunu bir kere ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi bir de bunun ilgili minörüyle ilgili bir göz atalım. Bakalım minörlerde nasıl oluyormuş. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Armoni ile ilgili yapacağımız çalışmaların hepsinde minör tonları her zaman için armonik minör olarak düşüneceğiz ve armonik minör olarak akorlarımızı kuracağız. Başlayalım. La sesi üzerine akorumuzu kuralım. 1, 3, 5. La, do, mi. Si. Si, re, fa. Do. Do, mi, sol. Emin misiniz? Sol. Sol diyez. Sol diyez. Do, mi, sol diyez. Değil mi? Solleri, yani la minörde olduğumuz için 7. derece sese gelen solü her zaman diyez alıyoruz dedik. Re. Re, fa. Mi. Mi, sol, diyez, si. Evet. Fa. Fa, la, do. Sol, diyez, si, re. Evet. Hemen bunların karakterlerine bakalım. Zaten minör tonlarda dediğimiz için 1. derecemiz la, do, mi minör. Si, re, fa. Hatırlıyoruz herhalde değil mi? Bir yerlerden. Hı, eksik 5. Eksik 5'li. Do, mi, sol diyez. Onu da şurada bir yerde hatırlıyor olmamız lazım. Artık 5'li. Re, fa, la, Minör olmaz. Minör. mi, sol diyez, si. Majör. Majör. Fa, la, do. Majör. Sol diyez, si, re. Eksik. Eksik 5'li. Buradan da o zaman şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Dizimiz minörse zaten 1. derecemiz ve 4. derecemiz minör oluyor. Bunun dışında 2 ve 7. derecelerimiz eksik 5'li, 3. derecemiz artık 5'li, 5 ve 6. derecemiz majör akorlardan oluşuyor. Ve gene dikkat ettiyseniz 5. derece her ikisinde de majör. 5. derecenin önemine değineceğiz. Bu tablo aynen yukarıda olduğu gibi sizin minörlerle ilgili bütün çalışmalarınızda geçerli. Yani tonunuz hangi minör olursa olsun, re minör olsun, işte mi minör, fa minör, la bemol minör, ne olur, si bemol minör, ne olursa olsun, 1. ve 4. dereceleriniz her zaman için minör, 5-6 majör, 2-7 eksik 5'li, 3. derecenizde artık 5'li olarak sıralanıyor. Anlaşıldı herhalde, değil mi? Bunu da ezberlemeniz gerekiyor. Bu da önemli bir tablo. Daha doğrusu bu iki tabloyu, yani hem majörleri hem minörleri hangi derecede ne olduğunu ezberlemeniz gerekiyor.
Bu arada bizim bu derecelerden bazılarına isimler veriyoruz. Bazılarına değil, aslında hepsinin bir ismi var ama bizim en sık kullandığımız 1, 4 ve 5. dereceye isimler veriyoruz. 1. derece dediğimiz dereceye ne diyoruz? Tonik akoru diyoruz. 4. derecemiz, yani 4 değil 5'ten başlayalım. 5. dereceye dominant diyoruz. Dominant biliyorsunuz baskın olan anlamındadır. 4. derecede subdominant ya da subdominant dediğimiz o subdominant, sub dediğimiz şeydir. Alt anlamında, alt dominant anlamında. Yani dominant altı olarak da çevrilebilir ama Alt çekemedim. o evet Türkçeleştirildiğinde öyle tuhaf isimler çıkıyor. Ama subdominant yani subdominant ya da subdominant olarak telaffuz etmemiz yeterli bizim için. Yani tonik, subdominant, dominant. Aynı şey burası için de gelir. Tonik, subdominant, dominant meselesi aynı şey geçerli. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi bu yaptığımız şeylerin bizim ne işimize yarayacağını göreceğiz. Daha önce şundan bahsetmiştik. Çok seslendirme çalışmalarımızı şu an için bir koro partisi gibi düşünüp, koro partisini çok seslendiriyormuş gibi düşünüp soprano, alto, tenor ve bas olarak sıralamasını yapacağız. Soprano ve alto partileri sol anahtarında, bas ve tenor partileri fa anahtarında yazılacak. Soprano'nun sapı, sopranodaki notaların sapı yukarı doğru çekilecek, altodakiler aşağıya, tenor partisindeki notaların sapı yukarıya, bas partisindeki notaların sapı aşağıya doğru çekilecek. Bunlara dikkat edelim. Şimdi, diyelim ki basit 4/4'lük bir şey yapacağız ve bildiğimiz bir kadans yazalım. Şimdi bakın, deminki tabloyu anımsayarak düşüneceğiz. Ve şimdilik yani ilk başlarda çok seslendirme çalışmalarımızda bas partisini size vereceğim. Bas partisi üzerine bir çok seslendirme yapacağız. Ama tabii ki bu sadece sizin kuralları, klasik armoninin kurallarını daha rahat öğrenebilmeniz için bas partisinden başlıyoruz. Yoksa normalde size hiç kimse bir bas partisi verip de ya ben şunu yaptım hadi buna bir soprano partisi yaz falan demez. Her zaman için size ezgi gelir, ana ezgi gelir. Ana ezgi dediğimiz burada sopranoya denk düşer ve siz o ezginin altına çok seslendirme yaparsınız. Ama dediğim gibi kuralları öğrenmek adına, daha kolay öğrenmek adına şimdilik bas partisinden başlıyoruz. Şimdi karşımıza böyle bir bas partisi çıktığında, bir bas ezgisi çıktığında bir kere ilk yapmamız gereken şey nedir? Hayır. Ton bulmak tabii ki değil mi? Önce tonumuzu belirliyoruz. Nedir tonumuz? Do majör. Tonu belirledikten sonra yapmamız gereken şey derecelendirme. Derecelendirmeyi de şu an neye göre yapacağız? Şuna göre yapacağız. Bastaki sesler bizim kök seslerimiz. Akorlarımızın kök sesleri. Do. Kaçıncı derece? 1. Do. Fa. 4. derece. Beş. Sol. 5. derece.
Do birinci derece. Ton bulma ve derecelendirmeyi eğer doğru yaparsanız işinizin %50'sini halletmiş oluyorsunuz. Gel. Tekrar söyleyeyim. Ton bulma ve derecelendirmeyi doğru yaparsanız işinizin %50'si bitmiş oluyor. Doğru bir derecelendirme yapmak sizin için şu aşamada çok önemli. Derecelendirmemizi yaptık. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey nedir? Birinci derece dedik. Mesela do majör dizisi, deminki tabloyu düşünün. Birinci derecede ne vardı akor olarak? Do, mi, sol sesleri. Bunları tenor, alto ve soprano partilerine yerleştireceğiz. Şunu düşünebilirsiniz. Biz bu akorları 3 sesli çıkarttık. Ama burada 4 sesli bir çok seslendirme yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Burada da şunu yapacağız. Akor seslerinden herhangi bir tanesini katlayacağız. Yani 2 kere kullanacağız. Bu herhangi bir tanesi olabilir şu aşamada. Diyelim ki sopranoya da do yazdık. Şuraya sol, şuraya da mi yazdık. İşte bu şekilde yazabiliriz akoru. Ya da do, do, sol, mi. Bu şekilde de yazabiliriz akoru. Hiçbir problem yok. Bu böyle de yazabilirsiniz, öteki türlü de. Bu tamamen sizin sopranoda nasıl bir ezgi yaratmak istediğinizle alakalı. Teknik olarak hiçbir hata yok bunlarda. Ya da şimdi ufak ufak kuralları görmeye başlayacağız. Do, sol, do, mi şeklinde yazmayı düşünebilirsiniz. Ama bu şekilde yazmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Şimdi burada bir kural ortaya çıkıyor. Kuralımız nedir? Tenor ve alto, alto ve soprano partileri arasında bir oktavı aşamayız. Şimdi bizim buradaki sol notamız sol anahtarında şuradaki sole denk geliyor. Ve bunun bir oktav üstü burası. Biz ne yapmışız? O bir oktavı aşıp burada do'ya koymuşuz. Yani şurada bir oktav aşımı yapmışız ki bu hatadır. Klasik harmonide hata olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu fikrimizden vazgeçiyoruz. Aynı şey şu şekilde de yapılabilir. Mesela do, do, mi, sol yaptınız mesela. Bu da bir hatadır. Bu sefer oktav aşımını burada yaptık. Alto ile soprano arasında oktav aşımı hatası yaptık. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Do, mi, sol, do. Neden? Tenorlardan kaçabiliyor. Evet. Çünkü bas ve tenor arasında oktavı aşabiliyoruz. Bas ve tenor arasında böyle bir kısıtlama yok. İstediğiniz kadar açabilirsiniz bas ve tenor arasını. Ama tenor, alto, alto, soprano arasını istediğiniz kadar açamıyorsunuz. En fazla bir oktav açabiliyorsunuz. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Size herhangi bir bas partisi verildiğinde şurada yukarıda 3, 5 ya da 8 gibi rakamlar yazacaktır. Bu şu anlama geliyor. Sizin başlangıç pozisyonunuzu belirlemek adına yazılmış bir rakamdır. Eğer
burada 3 yazıyorsa bu şu anlama gelir. Soprano partisine evet birinci derecenin kök sesinin üçlüsünü getireceksiniz demektir. Eğer orada 5 yazsaydı beşlisini, 8 yazsaydı 8'lisini getirmek zorundaydınız. Yani şu an kök sesimiz do. Eğer 3 yazıyorsa sopranoya ne getireceğiz? Mi getireceğiz. Mecbur. 5 yazıyorsa sol getireceğiz. 8 yazıyorsa do getireceğiz. Ama burada şöyle bir kısıtlama yok. Mesela 3 demişiz. Sopranoya mi notasını getireceğiz. İsterseniz buradaki mi'yi getirirsiniz, isterseniz buradaki mi'yi getirirsiniz. Bu tamamen sizin nasıl bir şey düşündüğünüzle alakalı. Diyelim ki oktav pozisyonunda başladık buna. Do'yu zaten yazıyoruz. Diğer sesleri de mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz, değil mi? Neden? Burada da hatırlarsanız şunu öğrenmiştik. Bir akoru oluşturan seslerden özellikle akorun karakterini belirleyen en önemli sesler birlisi ve üçlüsüdür. Birlisi zaten akorun kök sesini oluşturduğu için önemlidir. Üçlüsü de akorun karakterini verdiği için yani majör mü minör mü olacağını bize bildirdiği için önemlidir. Bunun dışında akorun beşlisi tonal olarak herhangi bir şey ifade etmez bize. Dolayısıyla bu tip bir dizilimde beşlisini akorun içinden atsak da yani beşliyi kullanmasak da olur, kullanırsak da olur. Sadece bir renk notasıdır o. Renk olarak düşünebiliriz şimdilik. Diyelim ki bu şekilde başladık. Şimdi 4. dereceye geçeceğiz. 4. derecenin çok seslendirmesini yapacağız ama burada dikkat etmemiz gereken başka şeyler var. Daha doğrusu 2 tane tavsiyemiz vardı. Değil mi? Bir akoru başka bir akora bağlarken neydi birinci tavsiyemiz? Bir kere ortak seslerimiz varsa onları tutacağız. Yani bu ne anlama geliyor? Do, mi, sol ile fa, la, do. Ortak ses var mı? Var. Hangisi? Do notası ortak. Peki, do notası nerede? Sopranoda. O zaman 4. derecenin do notasını da sopranoya yazarsak eğer burada ortak olarak her iki derecenin do'sunu da tutmuş olacağız. Peki ortak ses varsa tutacağız. Devamı neydi? Ortak olmayan sesleri birbirlerine en yakın partilere, en yakın yerlere götüreceğiz. Yani mesela fa, la, do burası. Mi'yi fa'ya götürebiliriz. Bakın do'yu burada da tutabiliriz aslında ortak do'muzu. Tutmayıp bunu do'dan la'ya da indirebiliriz. Ama bence mesela do'yu burada tutup sopranoda bir ezgi yaratmaya çalışacağız ya aynı zamanda. Do'yu aşağıda tutup bunu la'ya indirmek daha mantıklı gözüküyor şu anda. Ama ben burada başka bir şey yapacağım. Mesela diyelim ki ben do'yu burada tuttum ama diğerlerini yakın yerlere götürmeyip şöyle bir şey yaptım. Fa, do, la, fa. Akoru bu şekilde yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Ama burada şimdi göreceğiniz bir kural hatasıyla karşılaşıyoruz. Nedir bu kural hatası? İki farklı akoru birbirine bağlarken aynı partileri paralel olarak beşli ve sekizli paralelliğinde yürütmememiz gerekiyor. Yani şimdi bakalım. 1. derece. Bas partisinde do var, sopranoda da do var. Kaçlı bir aralıktır bu? 8'li aralıktır. Demin bahsettiğim kural şuydu. Eğer akorunuzun bas partisinde ve soprano partisinde 8'li aralık kullanmışsanız
bir sonraki akorunuzun bas ve soprano partisinin arası sekizli olamaz. Dolayısıyla ne yapmışız? Bas soprano, sekizli, sekizli. Burada da paralel sekizli dediğimiz hataya düşmüşüz. Klasik harmonide paralel sekizli yürüyüşü hata olarak adledilmektedir. Dolayısıyla aynı partileri paralel olarak yürütmememiz gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim, paralel sekizli hatası sadece bas ve soprano arasında değil, bütün partiler arasında kontrol edilmelidir. Bakın basla tenor arasında mesela do do sekizlimiz var. Eğer biz burada fa fa yapmış olsaydık burada da paralel sekizli hatası yapacaktık. Yani paralel sekizli hatasını her parti arasında aramanız gerekiyor. Aynı şekilde sekizlilerin paralel yürüyüşü nasıl yasaksa beşlilerin de paralel yürüyüşü yasaktır. Beşli aralıkları da paralel yürütemeyiz. Mesela burada fa do beşlisini kullandık. Eğer burada biz sol re kullanırsak burada da paralel beşli hatası yapmış oluyoruz. Dolayısıyla beşlileri ve sekizlileri paralel yürütmüyoruz. En önemli kurallarımızdan bir tanesi bu. Az önce kural değil ama iki tane tavsiyeden bahsettik. İki tane tavsiye söyledik. Neydi? Birincisi ortak ses varsa ortak sesi tutacağız. İkincisi diğer sesleri, ortak olmayan sesleri birbirlerine en yakın yerlere taşıyacağız. Bu tavsiye neden veriliyor biliyor musunuz? Paralel beşli ve sekizli hatasından kurtulmanız için. Eğer bu tavsiyeye uyarsanız birçok zaman paralel beşli ve sekizli hatasına hiçbir şekilde düşmemiş olacaksınız. Biz burada do'yu burada tutalım mesela. Fa do. Mi'yi en yakın yer olan fa'ya götürelim. Do'yu da burada zaten kullanmıştık. Ve tabii şunu da düşüneceğiz. Şimdi bakın fa do fa. Eğer biz buraya do'yu burada da ortak tutalım dersek bu da bir hata olacak. Nasıl bir hata olacak? Üçlüsü olmayacak akorun. Değil mi? Fa do, fa la do akorundayız. Şimdi akorun ne dedik demin? Birlisi ve üçlüsünün mutlaka olması gerekiyor dedik. Beşliyi kullanmasak da olur dedik. Fa la do akorunda üçlü nedir? La. Dolayısıyla la sesinin mutlaka olması gerekiyor. Ve dolayısıyla buradaki do'yu la'ya aslında indirmek zorunda kalıyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Güzel. Ve 5. derece akorumuz geliyor. 5. derece akorumuz, dominant akorumuz nedir? Sol majör. Yani akor sesleri sol, si, re'den oluşuyor. Değil mi? Hatırlarsanız şey demiştik. Bir çok seslendirmeye başlamadan önce tonu belirlediniz ya. Tonumuz diyelim ki do majör. Hemen tonumuzun 1, 4 ve 5. derecesini kağıdın bir köşesine yazalım. Mesela do, mi, sol, fa, la, do, sol, si, re şeklinde yazarsanız bu size çok seslendirmenizi ve derecelendirmenizi ve akorları dizerken oldukça yardımcı olacaktır. Şimdi mesela basta diyelim ki derecelendirmeyi yapıyoruz hala. Basta sol notası var. Basta sol notası nerede var burada? 5. derecede. O zaman 5. derece diye hemen yazıyoruz. Basta do notası var. Nerede var burada? 1. derecede. O zaman bunun altına da 1'i yazıyoruz. En basitinden bu işinize çok fazla yarayabilir. Ve aynı zamanda mesela şeyi hemen burada kontrol edebilirsiniz. Fa, la, do ile sol, si, re arasında ortak ses var mı? Yok. Yok.
Değil mi? O zaman fa la do akorunu yani 4. dereceyi 5. dereceye bağlarken hangi tavsiyeye uyacağız? En yakın. Birbirlerine en yakın yerlere sesleri taşıyacağız. Ortak ses tutmasak hocam hata yapmış olur muyuz? Varsa da. Hayır. Yani ortak ses var ve tutmuyorsanız bu illa hata yapacağınız anlamına gelmez. Ama dediğim gibi hani ortak sesi tutup diğerlerini yakın yerlere götürmek sizi paralellik hatasından koruyacak. Şu aşamada en azından. Şimdi bakalım. Sol, si, re akorundayız. Mesela do'yu si'ye indirebiliriz. Şimdi do'yu re'ye de çıkarabiliriz ama çıkarırsak hata olacak değil mi? Nasıl bir hata olacak? Fa do 5'li, sol re 5'li, paralel 5'li hatası yapacağız. Dolayısıyla do'yu si'ye indirdik. Fa'yı ne yapalım? Ne yapalım fa'yı? Eğer fa'yı sol yaparsanız bu sefer de şuradaki fa ve buradaki sol olacak ve paralel 8'de olacak. O zaman re'ye indireceğiz. Peki la'yı ne yapalım? Si dedi. Si'ye çıkartalım. Olmaz düşünüyorum. Şimdi sol, si, re, si yaptık akorumuzu. Tabii özellikle yaptık bunu çünkü burada gene bir kuralımız var. Bu kuralı göreceğiz. Şimdi önümüzdeki 2 sene boyunca armoni dersi göreceksiniz ve bu kuralların hepsi sonuna kadar geçerli olacak. Onun için bunları da şimdiden kafanıza kazımaya başlayın. Dominant akoruna geldiğimizde, 5. derece akoruna geldiğimizde önce bir oturun, düşünün. Şöyle bir rahatlatın kendinizi. Çünkü dominant akorunda yapılması zorunlu olan şeyler var. Yapılması zorunlu olan şu an 2 tane işiniz var. 5. derece akorunda. Birincisi, dominant akorumuzun üçlüsü bizim tonalitemizin sensibil sesidir. Yani tonumuz neydi bizim? Do majör. Dominant akorumuzun üçlüsü hangi notaya denk gelir? Si. Yani do majörün sensibil sesidir. 7. sesidir. Dolayısıyla mutlaka çözüm isteyen, mutlaka çözülmek isteyen bir sestir. Dominantın üçlüsünü bir kere katlayamazsınız, yasaktır. Yani 2 kere kullanamazsınız dominantın üçlüsünü. Eğer dominantın üçlüsünü 2 kere kullanırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi ikinci bir kuralımız var, o devreye giriyor. İkinci kuralımızda dominantın üçlüsü her zaman için toniğe çözülür. Yani tonik akorumuzun kök sesine çözülür. Akorumuz do majör, kök sesimiz do. Dolayısıyla buradaki si'yi siz do'ya çözmek zorundasınız. Eğer bu si'yi katlamışsanız buradaki si'yi de do'ya çözmek zorundasınız. Dolayısıyla si do gibi bir paralel 8'li hatasına düşüyorsunuz. Bu yüzdendir ki dominantın üçlüsü katlanmaz. Şimdilik. Bazı özel durumlarda katlanabiliyor ama genel olarak sizin bilmeniz gereken bu, dominantın üçlüsü katlanmayacak. Şimdi dominant akorumuzu tekrar dizelim o zaman. La'yı ne yapacağız? Mecburen sol'e indireceğiz. Bir de tabii burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Hani bu da bir kural değil ama tavsiye.
basa karşı sopranonun ters hareket etmesi duyum olarak her zaman iyi bir duyum ortaya çıkarır. Yani bas çıkıcı olarak gidiyorsa sopranonun inici olarak gitmesi, bas inici olarak gidiyorsa sopranonun çıkıcı olarak gitmesi her zaman için duyumu çok daha güzel hale getiriyor. Ve burada da dikkat ettiyseniz aslında hem zorunluluklardan kaynaklı bir ters yürüyüş yapmışız. Hem de ezgi yaratmak adına tabii. Mesela do'yu burada tuttuk da orada tutmadık falan gibi şeyleri düşünerek de yaptık. Dolayısıyla şu ana kadarki gidişimiz gayet güzel gözüküyor. Ve tabii bunu çözerken aynı zamanda her ölçüyü bitirişinizde bir önceki ölçüyle paralellik var mı yok mu diye bir kontrol edelim. Mesela fa do 5'li, sol si 3'lü, bir sıkıntımız yok. Fa fa 8'li, sol re 5'li, burada da bir sıkıntımız yok. Onun dışında başka da bir şey yok zaten. Dolayısıyla bir sonraki ölçüye, yani son ölçüye rahatlıkla geçebiliriz. Şimdi bas partisini zaten ben veriyorum. Dominantın üçlüsünü toniğe de çözmek zorundasınız. Bu da zorunlu hareketimizdi bizim. Yani si'yi burada mecburen do'ya götürüyorsunuz. Dolayısıyla iki partiniz hazır. Size geriye kalan diğer iki partiyi konumlandırmak. Ve bunu da tabii ortak ses varsa tutup, bakın aslında o da hazır. Ortak sesi de tuttuk. Sol. Değil mi? Diğer sesleri de en yakın yerlere. Zaten burada re'yi mi'ye götürmekten başka çaremiz kalmıyor. Paralellik var mı diye hemen bir bakalım. Sol re 5'li, do mi 3'lü, sol sol 8'li, do sol 5'li. Herhangi bir sıkıntımız yok. Anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Yok. Peki. O zaman bir Şey, ara verelim. Var mı? değil mi? Ben otobüse yetişeceğim mi? Çıksam zaten. Tamam. 4'ü 20 geçiyor. 4.30'da burada olalım. Yani 10 dakikalık bir ara verelim. 5'e kadar yapacağız işte. Evet.